Köy, dağların gölgesine gömülmüş sessiz bir dünyaydı. Gündüzleri rüzgarın uğultusu, geceleri ise ateşin çıtırtısı dışında hiçbir ses duyulmazdı. Ama o gece, karanlık alışılmadık derecede yoğundu. Ay görünmüyor, yıldızlar soluk birer nokta gibi duruyordu. Sadece bir yıldız hariç. Köylülerin çoban yıldızı dediği o parlak ışık, göğün tam ortasında sanki tek başına nefes alıyordu. O kadar parlaktı ki, gecenin rengi bile ona göre şekilleniyordu. Genç kız Leyna, uykusundan irkilerek uyandı. O an tam olarak neyin onu uyandırdığını bilmiyordu. Ama kalbinin içi tuhaf bir şekilde sıkışıyordu. Pencereye gitti, perdeyi araladı ve yıldızın, karanlığın içinden ona doğrudan baktığını hissetti. Sanki yıldız yanmıyor, konuşuyordu. Yıldız hafifçe titredi. O anda Leyna'nın içinde bir ses yankılandı. "Gel." Korkuyla geri çekildi. Ama ses bir daha geldi. "Gel, gece seni çağırıyor." Leyna'nın dizleri titredi. Kalbinin içinde bir şey uyanıyordu. Montunu aldı ve kapıyı sessizce açtı. Köyün taş yolları soğuktu ama yıldız o kadar parlaktı ki gölgesini bile belirginleştiriyordu. Ve böylece Leyna hayatının en karanlık ve aynı zamanda en aydınlık yolculuğuna çıktı. Orman, gece olduğunda başka bir dünyaya dönüşürdü. Gündüzleri sıradan ağaçlar olan gövdeler, geceleri sessiz canlılar gibi kıpırdar, rüzgar her dalı ayrı bir dilde konuştururdu. Leyna ormanın girişine geldiğinde yıldız ışığı toprağa kadar iniyordu. Sanki gökyüzü onu adım adım takip etmek istiyordu. İçeri girdi. Ağaçların arasında ilerledikçe etraf daha da karardı. Ama bir tuhaflık vardı. Ne kadar karanlık olursa olsun, Leyna'nın önünden hiç gölge geçmiyordu. Işık hep onunlaydı. Karanlığın içinden bir fısıltı duydu. "Korkma." Durdu. Etrafına baktı. Kimse yoktu. Fısıltı yeniden geldi. Bu kez çok daha yakın. "Biz seni bekledik." Ağaçların üzerinde hafif bir ışık dalgası gezindi. Leyna ürperdi ama ilerledi. Her adımda içine işleyen bir his vardı. Sanki yalnız yürümüyor, görünmeyen biri ona eşlik ediyordu. Bir noktada yol ikiye ayrıldı. Sağdaki yol derin karanlığa gömülüyordu. Soldaki ise yıldızın ışığıyla hafifçe parlıyordu. Leyna durdu. Göğsünde bir sızı hissetti. Karanlık yola bakınca içi daraldı. Ama yıldız parıldadığında kalbi genişledi. Gözlerini kapadı ve bir adım attı. Yıldızın gösterdiği yöne, ormanın ortasında küçük bir ateş yanıyordu. Alevler sessizdi. Rüzgar onları bile rahatsız etmeye korkuyordu. Ateşin yanında oturan yaşlı bir kadın vardı. Gözleri puslu ama içlerinde sanki gökyüzünün tüm yaşanmışlıkları saklıydı. Kadın başını kaldırdı. "Sonunda geldin Leyna." Leyna dondu. "Siz beni nereden tanıyorsunuz?" Kadın hafifçe güldü. "Biz yıldızın fısıltılarıyız. Nereye, kime dokunacağını biliriz." Leyna ürperdi. "Ama ben sadece bir yıldızı gördüm. Bu kadar basit miydi?" Kadın başını iki yana salladı. "Basit olan senin gördüğün. Gerçek olan ise yıldızın neden seni çağırdığı." "Ama neden?" dedi Leyna. Kadın ateşe bir tutam ot attı. Alevler bir anlığına yükseldi. Duman daire çizerek göğe uzandı. "Çünkü ışık kaybolmaz Leyna. Sadece onu taşıyacak birini arar." Leyna ne diyeceğini bilemedi. Kadının yüzünde hem huzur hem de hüzün vardı. "Yıldız seni seçmedi," dedi kadın. "Sen doğduğun günden beri ışığı taşıyordun." Leyna'nın gözleri doldu. Bu sözler kalbinin en derin yerine dokunmuştu. "Ama ben kendimi hep karanlıkta hissettim." Kadın gülümsedi. "Karanlık, korkulacak bir yer değildir. Bazen içimizdeki ışığın doğması için gereken tek şey karanlığın kendisidir." Kadın ayağa kalktı. "Yolun uzun. Devam et. Orman seni artık tanıyor." Ve ateş bir anda söndü. Kadın da onunla birlikte kayboldu. Geride sadece yıldız kaldı ve yıldızın ışığında büyüyen bir merak. Leyna tekrar yürümeye başladı. Yıldız bazen kayboluyor, bazen ağaçların arasından ona doğru bir işaret gibi görünüyordu. Bir süre sonra zeminde bir şey fark etti. Bir taş. Ama sıradan bir taş değildi. Üzerinde bir yıldız işareti vardı. Tam ortasında ise kapalı bir göz sembolü. Leyna
Taşı eline alınca hafif bir titreme hissetti. Sanki taş nefes alıyordu. Bir anda ormanın içi aydınlandı. Yıldızın ışığı taşa doğru indi. Leyna nefesini tuttu. Taşın içinden bir görüntü çıktı. Bir zamanlar ormanın derinliğinde yaşayan bir kız, karanlıkta kaybolmuş, yıldız tarafından bulunmuş bir kız. Görüntü silikleşti. Sadece bir cümle kaldı. Yol yalnız yürünmez. Leyna taşın ağırlığını değil, içindeki sıcaklığı hissetti. Artık yalnız olmadığını biliyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Leyna ormanın merkezine ulaştı. Orada devasa, kurumuş bir ağaç vardı. Gökyüzündeki yıldız tam olarak ağacın üzerinde duruyordu. Ağaca yaklaştı. Elini gövdeye koydu. Ağaç nefes aldı. Leyna geri çekildi. Ağacın gövdesinde yavaş yavaş çatlaklar belirdi. Bu çatlaklardan ışık sızıyordu. Ağacın içinden bir ses geldi. Sen hep ışığı aradın ama ışık zaten sendeydi. Ağaç çöktü, ışık göğe yükseldi. Yıldız parladı, sonra yumuşadı. Leyna'nın kalbi hafifledi. İlk kez kendini bütün hissetti. Leyna dizlerinin üzerine çöktü. "Ama neden ben?" diye fısıldadı. Yıldız bir anda büyüdü. Gökyüzünde büyük bir daire oluşturdu. Işık Leyna'nın etrafını sardı. Duyduğu ses ne bir kadına, ne bir erkeğe, ne de bir insana aitti. Sanki yıldızın kendisi konuşuyordu. Çünkü karanlık seni yutmadı. Sen karanlığı gördün ve yine de yürüdün. Leyna'nın gözlerinden yaş aktı. "Ben korkuyordum. Cesaret, korkunun yokluğu değildir," dedi yıldız. "Korkuya rağmen devam etmektir." Leyna, yıldızın ışığında ayağa kalktı ve o anda yıldız yavaşça normal parlaklığına döndü. Ama Leyna artık aynı değildi. Sabah olduğunda Leyna ormandan çıktı. Köyün üzerinde hafif bir sis vardı. Ama onun içi açıktı, berraktı. Gökyüzüne baktı. Yıldız hala oradaydı. Ama artık yol gösteren bir işaret değildi. Leyna'nın yolculuğuna tanıklık eden bir dosttu. Leyna derin bir nefes aldı. Yıldızın sesi son kez duyuldu. "Artık yol karanlık değil. Çünkü ışık sende." Leyna gülümsedi ve kendi yoluna yürümeye başladı. Karanlık bitmemişti. Ama artık ona ait değildi. Burası Hande ile Zamansız Yolculuklar ve hikayeler asla bitmez. Yeni bir yolculukta görüşünceye dek hoşça kalın.